Yavaşla. Ah. Kurtaramaz. Hayır. 2 gün önce hep birlikte çok tarihi bir olaya tanıklık ettik. Ben bir canlı yayın yaptım. Sizler de çok büyük ilgi gösterdiniz. 21. yüzyılın en önemli roket fırlatışına tanık olduk. O yayını eğer kaçıranlar varsa mutlaka kanalımdan bulup izlesinler. Biraz uzun bir yayın ama çok heyecanlı olduğumu garanti edebilirim sizlere. 5, 4, 3, 2, 1. Sonuçta şu anda dünyanın en büyük ve en güçlü roketi uzaya gönderildi. Bundan önceki en büyük roket ta 1973'te gönderilen Saturn 5'ti. Yani bir anlamda yarım yüzyıldan beri uykuda olan bir uzay endüstrisinin tekrar canlanmaya, uyanmaya başladığını söyleyebiliriz. Üstelik bu kez uzaya gönderilen roket çok da eğlenceli bir yük taşıdı. Eğlenceli değil sadece, aynı zamanda çok da havalı. Çünkü üstü açık bir arabayı, bir Tesla Roadster'ı uzaya taşıdı. Bütün bunların hepsi de çok heyecan verici şeyler ama eminim eğer bu yayını izlediyseniz sizler de fark etmişsinizdir. Bazı ayrıntılar gözlerden kaçmadı ve kafalarda belli soru işaretlerinin oluşmasına da yol açtı. İsterseniz bu videoda hep beraber bu sorulara cevaplar bulmaya çalışalım. Tabii ki ilk akla gelen soru, 3. rokete ne oldu? Falcon Heavy 3 roketin birleşiminden oluşuyor ve kalkıştan bir müddet sonra yandaki 2 tane side booster adı verilen roketler ana roketin gövdesinden ayrılıyorlar. Hep beraber canlı yayında bu ayrılan side boosterların eş zamanlı olarak tekrar dünyaya geri dönüşlerini, inişlerini izledik ama ne iniş! Eş zamanlı, şiir gibi bir iniş. İşte bu yan roketler ana roketten erken ayrıldıkları için fırlatıldıkları noktaya çok yakın olan bir yere iniş yapmayı başarabildiler. Ancak merkezi roket bir süre daha yükseldikten sonra geri dönüş yapacağı için Atlas Okyanusu'nda yüzmekte olan bir drone platforma inecekti. Yani anlayacağınız tıpkı Tesla'nın sürücüsüz arabalarında olduğu gibi SpaceX'te de kaptansız gemiler var. Hepsi bilgisayar tarafından kontrol ediliyor. Bu arada şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Daha önce yeryüzünden uzaya doğru fırlatılan bu roketler kullanıldıktan sonra, içindeki yakıt bittikten sonra aşağıya düşüyorlardı. Yani yeniden kullanılmıyordu. Atmosferde bir kısmı parçalanıyordu. Parçalanamayan diğer kısımlarda okyanusa düşüyordu. Yani yeniden kullanılması zaten mümkün değildi. Ancak SpaceX yeniden kullanılabilir roketler üretmeye çalıştığı için bunları kullandıktan sonra adeta fizik kurallarına meydan okurcasına tekrar başarıyla yeryüzüne indirebilmeyi sağlayan bir teknoloji geliştirdi. Geliştirmesine de kaç tane başarısız denemeden sonra oldu bütün bunlar. Nitekim 2 gün önce izlediğimiz o canlı yayında da yan roketler başarıyla ayrıldı, başarıyla ve eş zamanlı olarak iniş yaptı. Ama ana roket, bizim o 3. roket tam iniş yapacakken önce yayında bir gariplik oldu, görüntü dondu. Hemen ana yayın masasına geri döndüler. O sırada sinyalin kesildiğini söylediler. Ve biz de sonra yayını kameralardan değil de sunucuların endişeli yüzlerinden izlemeye başladık. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping.
Evet, canlı yayın sırasında ben de eş zamanlı olarak sizlere simultane tercüme yapmaya çalıştığım için bir ayrıntıyı kaçırdım ama sizlerden fark edenler olmuş. Zaten arada şöyle bir konuşma geçmiş, o kaynamış biraz. Yayının bir yerinde "We lost the center core", yani merkez roketi kaybettik diyorlar. Şimdi ben yayında da belirtmiştim. Video sinyalini kestiler ve ana kumanda masasındaki sunuculara bağlandılar ve biz de oradan takip etmeye başladık ama küçük bir ayrıntıyı da atlamışlar. Arka planda onların da izleme yaptıkları paneller var ve onlardan bir tanesi aslında kısmen de olsa o yüzmekte olan drone platformundaki video sinyalini yayınlamaya devam etti. Kısa bir kesinti oldu belki ama ardından görüntüyü yayınlamaya devam etti ve ortalık toz duman ortalıktan kalktıktan sonra anladık ki platforma inen herhangi bir roket yok. Tabii şimdi burada iki şey olmuş olabilir. Ya hemen o yayını yöneten kişi panik içerisinde hemen video sinyalini kestik gibi bir şey söylemişlerdir. Veya gerçekten de video sinyali kesilmiştir. Çünkü SpaceX'in bu tür canlı yayınları ilk kez yapılmıyor. Daha önce de pek çok kez canlı yayın yaptılar ve gerçekten de özellikle okyanusa yapılan inişlerde tam o roket platforma dokunmadan hemen önce o motorların en güçlü olduğu anda video sinyali zaten karadan değil havadan gönderildiği için kısa bir süre donabiliyor ve kesintiye uğrayabiliyor. Bunu ilk kez görmüyoruz. Dolayısıyla video sinyali gerçekten kesilmiş de olabilir. Ve bu arada böyle bir başarısızlığı bir şirketin canlı olarak yayınlamamak istemesi de çok makul karşılanabilir. Öyle bir panik etkisi içerisinde. Ama şimdi çok önemli bir not aktaracağım. Şimdi bu okyanusa yapılan inişlerin ilk başarılı iniş ne zaman yapıldı biliyor musunuz? Ta Nisan 2016'da. Yani daha 2 yaşına bile gelmemiş bir teknolojiden bahsediyoruz. O zamana kadar da pek çok kez başarısız iniş denemesi yapıldı. Bu iş hala geliştirilmekte olan çok zor bir teknoloji. Ve işin çok ilginç bir başka tarafı da şu. Özellikle SpaceX bu tür başarısızlıkları açıklamaktan hiç gocunmayan bir şirket. Hatta tam tersine bakın şimdi kendi kanalına girin, SpaceX'in YouTube kanalına girin. Orada göreceksiniz. Gayet eğlenceli müzikler eşliğinde bugüne kadar yaptıkları başarısız inişleri yayınladılar. Hatta videonun çok komik de bir başlığı var. Bir roket nasıl indirilmez? Kaldı ki bu bir test uçuşuydu. Yani uçuşun asıl hedefi zaten olası bütün hataları olabildiğince bu uçuşta gerçekleştirebilmekti ki gerçek uçuşlarda mümkün olduğu kadar az hata yapılabilsin ve başarılı uçuşlar gerçekleştirilebilsin. Fırlatmadan önce verdiği bir demeç vardı Elon Musk'ın. Orada zaten 3'te 2 oranında başarılı olabileceğini umuyorum demişti ama gerçekçi olmak gerekirse 50-50 yani %50 şansı var. Bir çeşit yazı tura atmak gibi idi bu test uçuşu. Nitekim tam da isabetli bir şekilde o 3'te 2'lik şansı 3 motordan 2 tanesinin 3 roketten 2 tanesinin kurtulduğunu başarıyla iniş yaptığını düşünürsek 3'te 2 oranında başarıya ulaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ben sonradan aynı demeci fırlatmadan sonra tekrar izledim ve orada bir başka ayrıntı daha dikkatimi çekti. Elon Musk özellikle Center Core adı verilen o merkezi rokette hala tasarımsal anlamda bir takım geliştirmeler yapma ihtiyacı hissettiklerini kendisi zaten söylüyordu. İyi, peki, güzel, harika. SpaceX'i SpaceX'ten daha çok savunmuş olduk. Aslında bütün bunları söylemekteki amacım birazcık da kendi yaptığımız hatalarla yüzleşebilme cesaretini kazanmak hep beraber. Çünkü insanoğlu ister istemez hata yapıyor ve bu yaptığı hataları da böyle saklamaya, gizlemeye karşı bir eğilimi de var. Evet, sağ motor, evet, bas, tam güç, güzel, yavaşlat, harika, olacak, bas, iyice bas, bu tarafa, evet, evet. Bitti, yakıt bitti. Tamam. 3. rokete ne oldu gerçekte? Bu konuyu da araştırdım. Henüz görüntüler ortaya çıkmadı ama eminim yakında SpaceX o 3. roketin görüntülerini de bu koleksiyonuna ekleyecektir. Şimdi konuyu şöyle anlatmaya çalışayım. Hatta tıpkı canlı yayında olduğu gibi yine kalemlerimi kullanayım. Bu kalemlerle anlatma fikrine bayılıyorum ben açıkçası. Kalem klavyeden keskindir diye bir videom vardı hatırlarsanız.
Kalem roketten bile keskindir. Sonuçta hepsinin tasarımı bunlarla yapılıyor. Kafada başlıyor, kalemle kağıda geçiyor ve daha sonra bilgisayarlarla da geliştirilip bugünlere kadar geliyor. Her neyse, bu roketler uzaya fırlatılırken tekrar geri dönmeleri hedefleniyor ya, hani çöpe gitmesinler, yanıp kavrulmasınlar atmosferde diye. Yakıtlarının tamamını harcamıyorlar. İçlerinde bir kısmını yedek olarak iniş için saklıyorlar. Çünkü tam inerken bir kısmını ateşleyerek, altında 9 tane motor var Falcon 9 roketlerinin altında. 9 tane motor var. O 9 motordan 3 tanesinin ateşlenerek yere doğru hızla yaklaşan roketi yavaşlatmasını sağlamaya çalışıyorlar. İşte ilk 2 side booster roketlerde bu başarıyla gerçekleştirildi ama problemli olan merkez rokette geri dönerken ateşlenmesi gereken 3 roketten sadece bir tanesi başarıyla ateşlenebilmiş. Diğer ikisi ateşlenememiş. Ateşlenemeyince ne olmuş? Yeteri kadar yavaşlayamamış roket ve yerçekiminin etkisiyle giderek hızlanmış ve saatte 500 kilometre gibi bir hızla platformun hemen yakınında okyanusun derin sularına gömülmüş. Ah. Ah. Evet. Ah. Evet. Ah. Fırlatma sonrasında yaklaşık 30 dakikalık bir basın toplantısı gerçekleştiriyor Elon Musk. Onu izledim. Orada kendisine çok enteresan bir soru yöneltiliyor. Benim çok hoşuma gitti. Özellikle o soruyu size de aktarmak isterim. Bir gazeteci şunu sordu. Falcon Heavy sana ne öğretti? Bakın, konu eğitimle de alakalı olduğu için bu öğrenmeyle ilgili soruyu dediğim gibi çok beğendim ben. Elon Musk'ın cevabı da şu oldu. Falcon Heavy, dedi Elon Musk, bana şunu öğretti. Çılgın şeyler gerçek olabilir. Evet arkadaşlar, çılgın şeyler. Hayal etmekten hiç kaçınmamak lazım. Bu fırlatışın nasıl çılgın bir şey olduğunu bir de size şöyle aktarmaya çalışayım. Şimdi ben size hep böyle kalemlerle anlatıyorum ama bu kalemlerin yüksekliği 70 metre olduğunu hayal edin. Yani 22 katlı bir binadan söz ediyoruz. 22 katlı bir apartman gördünüz mü? O yükseklikte. İstanbul'da yaşayanlar köprüden sık sık gelip geçiyorlardır. O köprünün araçların geçtiği kısmının denizden yüksekliği 64 metre. Konuya böyle baktığınız zaman aslında köprünün ayaklarını, 3 tane ayağını uzaya fırlatmaya çalıştıklarını düşünebiliriz. Hatta ortadaki apartmanın, ortadaki binanın tepesinde, çatı katında bir tane de araba var. Bir araç taşıyor. Uzaya bu 3 binayı gönderdiler. Bununla kalmadılar. Daha sonra 22 kat yüksekliğindeki o 3 binadan 2 tanesi ana binanın gövdesinden ayrıldı ve tekrar fırlatıldığı yere çok yakın bir noktaya dikey olarak kondu. Uzaya doğru olan yoluna saatte 40 bin kilometre gibi bir hızla, sesten kat be kat daha hızlı olarak yoluna devam eden o 22 katlı 3. binanın çatı katı binadan içindeki araçla beraber ayrıldı ve altta kalan bina tekrar okyanusa indirilmeye çalışıldı ama olmadı, sulara gömüldü. Şimdi doğal olarak insanlar bu yayını izlerken bütün bu diğer başarılara odaklanmak yerine hikayedeki başarısızlığa odaklanmayı tercih ettiler. Ben de dahil. Bu insanoğlunun doğasında olan bir gerçeklik, bir kusur mu diyelim artık tam olarak bilemiyorum. Ama durum böyle. Dolayısıyla pek çok kişi ya bu 3. rokete ne oldu, orada görüntülerde falan bir şeyler yaptılar, bir şeyler karıştırdılar, orada ne oluyor, bir dolaplar mı dönüyor şeklinde sorular meydana geldi. Bir kez daha tekrar edelim. Kendileri de bunu açıkladılar arkadaşlar. 3. roket mevta oldu. Sizlere ömür. Ama panik yok. Şimdi dedim ya, insanlar olarak bu tür başarısızlıklar bizim her zaman daha çok ilgimizi çekiyor, daha çok ilgi gösteriyoruz. Bence asıl sorulması gereken soru şu. Asıl o kırmızı Tesla şu anda ne yapıyor? Ona ne oldu? O şimdi uzayda. Evet, ister inanın ister inanmayın, şu anda galaksimizde, güneş sistemimizde dolaşan üstü açık kırmızı bir araba var. Her ne kadar bu araba yeryüzünde sürücüsüz olarak da ilerleyebilme becerisine sahip olsa da onun içinde bir sürücü var. Daha doğrusu bir astronot giysisi giymiş bir manken var. Adı Starman, yıldız adam. Dedim ya çok havalı diye, kolunu da atmış kapıdan yan tarafa sallandırmış, bir de eline tesbih vereceksin, tam olacak yani. Şimdi SpaceX bu aracın da uzayda süzülüşünü uzun uzun yayınladı. Evet, canlı yayın sırasında kendi canlı yayınlarını bitirdiler. Ben de canlı yayınımı bitirdim ama sonra tekrar yayına başladılar ve yaklaşık 4 saat boyunca kırmızı aracının içerisindeki Starman'in dünyanın etrafında yavaş yavaş ondan uzaklaşarak süzülüşünü izledik. Ve bunu izlerken yine tabii pek çok soru üretti kafasında insanoğlu.
Ve tabii ağzı olan konuşuyor. Hepimiz pek çok yorum da yaptık. Mesela bu yorumlardan en çok dikkatimi çeken, ilgimi çekenlerinden bir tanesi dünyanın en pahalı araba reklamı diyenler oldu. Nitekim haklılardı. Evet, bu bir reklam. Bir açıdan baktığınızda öyle ama bir başka açıdan baktığınızda aynı zamanda test yapmaya devam ediyorlar. Çok zekice kurgulanmış bir şey bu. Çünkü mankenin üzerindeki kıyafet geçen yıl SpaceX'in duyurduğu ve aslında NASA başta olmak üzere çeşitli uzay kuruluşlarına satmaya çalıştığı bir astronot kıyafeti prototipi. Dolayısıyla biz o kameralardan aynı zamanda uzayda yeni geliştirilmiş olan o uzay giysisinin nasıl davranacağını da görmüş ve izlemiş olduk hep beraber. Ve tabii Starmin'in o süzülüşünü izleyenler arasında komplo teorisyenleri de vardı. Hiç eksik olurlar mı? Konuya şüpheyle yaklaşanlar. Şimdi şüpheyle yaklaşmak, sorgulamak çok güzel şeyler. Ama bunca insanın gözü önünde böyle bir şeyi önceden hazırlanmış CGI yani bilgisayarla üretilmiş görüntüler üzerine kurgulamak bana çok akıllıca gelmiyor açıkçası. Hadi burada böyle bir şey yaptın. Neden yaptıysan test uçuşunda sırada kapında bekleyen müşteriler sana gerçek uydularını emanet ettiklerinde milyonlarca dolar değerindeki yüklerini verdiklerinde onları gitmesi gereken yere, yörüngeye nasıl yerleştireceksin? Yine bilgisayar efektleriyle mi? Peki ama yine de bu görüntüler biraz garip gözükmüyor mu? Şimdi benim yorumum şu. Gerçekten bana da garip geldi görüntüler. Ama bence yıllardır böyle aşırı cilalanmış CGI görüntülerle dolu filmleri, dizileri izleye bize bunlar biraz basit gibi gelmeye başladı bu tür görüntüler. Fazla sade, fazla çiğ. Nitekim Elon Musk'a da sormuşlar ve o da aynı şekilde gülerek cevap veriyor. Yani sanırım ona bile biraz fazla basit gelmiş bu görüntüler. Ama o görüntüler sahte olsaydı biz bundan çok daha iyisini yapabilirdik. Yani elimizde ondan çok daha iyi görüntüler üretebilecek CGI teknolojiler var. Dolayısıyla aslında bir anlamda bunun filmlerde izlediğimiz görüntülerden farklı olması da makul bir şekilde açıklanabilir. Yine bazı yerlerde işte ışık parlamasıydı, efendime söyleyeyim hangarın içinin gözükmesiyle ilgili şeyler var ama bunların hepsini mantıklı olarak sizler de inceleyip anlayabilirsiniz. Hepsinin bir açıklamasını yapabilirsiniz. Çünkü aracı taşıyan hangarın kapakları açılmadan önceki görüntüsü de bize yansıtıldı. Ve tabii ki görüntünün kaliteli olabilmesi için onu taşıyan platformun çeşitli yerlerine onu aydınlatacak ışıklar da yerleştirilmiş durumda. Toplam 3 tane kameradan o görüntüler bize yansıtıldı ve gerçekten de tarihi bir anı yaşadık hep birlikte. Özetle şu anda uzayda Dünya ile Mars arasında Güneş'in etrafındaki bir yörüngede dönmek üzere yola çıkmış bir araç var. Kırmızı bir gezegen için yola çıkmış olan kırmızı bir araba galaksimizde süzülüyor ve otostopçusunu bekliyor. Yani panik yok. Anladınız siz onu. This is ground control to Major Tom. Tam güç. Tam güç. Ve güzel bir düşüştü. Tam güç. Tam güç. Olacak galiba. Hafif bırak. Süzülsün. Ve tam güç. Ah. Ben öyle yapmıştım. Evet. Bu sefer olacak. Hissediyorum. Hissediyorum. Dönence. Bu sefer olacak hissediyorum. Hayır, hissetmiyorum bence. Sence hissetmiyor musun? Hayır. Hayır. Ben şuradan izliyordum baba. Düşüyorsun. Şimdi ben olacak hissediyorum. Evet, ben de hissediyorum. Hissediyor musun? Aslında hissetmiyorum. Hadi ya. İşte böyle düştü Falcon Heavy'nin merkez roketi. Şimdi hissediyor musun? Hayır, hissetmiyorum. Bence olacak. Hayır. Oldu. Oldu sayın seyirciler. Falcon'u indirebildik.